Efendim günümüzün en yaygın hastalıklarından biri tansiyon. Deyim yerinde ise 7'den 70'e herkesi etkileyebilen bu hastalığı konuşacağız bugün. Çünkü bu hastalığın özellikle tedavisi neredeyse mümkün olmayan tipleri için yepyeni bir tedavi yöntemi gündemde. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Profesör Doktor Timur Kaynak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler siz. Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz. Her sabah sorarım ben özellikle stüdyomuza ilk aldığımız konuklarımıza. İkinciye de sormuyoruz çünkü biliyoruz. O ilk cevabı aldığımız için ama. Doğru. Her sabah böyle erken kalkar mısınız? Bize özellik yaptınız mı? Yok, 6'da kalkıp 7'de her zaman hastanede oluruz. Ki yoğun bir gündemimiz var. Ve sabah enerjisini hızlıca orada kullanıp ağır işlerimizi, ameliyatlarımızı, anjiyolarımızı sabahtan yapıyoruz. Böylece öğleden sonra hastalarımıza daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Enerjinin bir kısmını bugün alacağız sizden. Ama seve. eminim bütün hastalarınıza geriye kalan enerji yetecektir. Şimdi hocam, öncelikle merak ediyorum, tansiyon bir hastalığın habercisi mi? Kendi bir hastalık mı? Yoksa başka hastalıkların kaynağı mı? Tansiyon çok güzel bir soru bu. Tansiyon hep bir hastalık zannederdik ama artık biliyoruz ki tansiyon yükseliyorsa bu damar yapınızda bir problem var demektir. Damar yapınız bozulmuş demektir. Normal fonksiyon görmüyor demektir. Ne buna yol açar? Obezsiniz, kilolusunuz. Bu yol açabilir. Tuzlu tüketiyorsunuz. Bu damarlarınızı bozar. Şeker hastasısınız. Bu damarlarınızı bozar. Aşırı alkol kullanıyorsunuz. Damarlarınızı bozar. Hepsinin sonucunda da ne olur? Damar kasılmaya başlar ve tansiyonunuz yükselir. Yani tansiyon bir şeylerin ters gittiğinin belirteci bir uyaranı, sizi de uyarıyor. Dikkatli ol, bir şeyler ters gidiyor. Düşerse aynı şey geçerli mi? Düşük tansiyon yani. Düşük tansiyonun nedenleri daha başka. Düşük tansiyon kötü değildir. Düşük tansiyonlar uzun yaşar. İyi bir şey. İyi. Eşime buradan güzel bir haber gitti demek ki. Teşekkür ediyoruz. Efendim peki ne gibi koşullara bağlı bir tansiyonun ortaya çıkması? Risk faktörleri dediğimiz faktörler var. Fast food yiyorsunuz diyelim. Bunlarda aşırı miktarda tuz oluyor. Siz kendiniz ayrıca tuz tüketiyorsunuz. Egzersiz yapmıyorsunuz. Her yıl kilonuz giderek artıyor. Alkol aşırı kullanıyorsunuz. Bu gibi nedenlerin hepsi tansiyonu tetikliyor. Bir de tabii bizim elimizde olmayan genetik nedenler var. Annelerimizde, babalarımızda olan değiştiremeyeceğimiz nedenler. Onlar da kötü miras olarak tansiyonu tetikleyen nedenler. Tabii bir de başka ikincil nedenler dediğimiz durumlar var. Mesela böbrek üstü bezleriniz, mesela tiroidiniz. Yani hormon salgılayan organlardaki bozukluklar da tansiyonu yükselten nedenler içinde. Bunun iyi tarafı, o sorunu çözdüğünüz zaman tansiyondan kurtulma şansınız var. Şimdi yüksek tansiyon ve damarlardan bahsedince aklıma kalp de geldi ister istemez. Kalp krizinin habercisi mi diye sorayım tansiyon. Şimdi kimler kalp krizi geçiriyor diye soralım. Olur. Kimler böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giriyor diye soralım. Kimler felç geçiriyor diye soralım. Bunların hepsi tansiyon hastaları. Ama nasıl tansiyon hastaları? Kontrol edilmeyen tansiyon hastaları. Tansiyonları normal düzeylere çekilemeyen hastalar. Tabii ki ciddi problemlere yol açan bir hastalıktır tansiyon. Çünkü bütün organlarımızda damar var. Ve tansiyon demek damar yapısının bozukluğu demekse gözümüzü de bozuyor, beynimizi de bozuyor, böbreğimizi de bozuyor, bacak damarlarımızı da bozuyor. Doğal olarak kalp damarlarımızı da bozuyor. Yani kalp krizlerinin 1/3'inin nedeni de yüksek tansiyon. Dikkatli olmak gerekiyor. Peki şimdi yeni bir tedavi yönteminden bahsedeceğimizi sevgili seyircilerimize söylemiştik. Öncelikle bu tedavi yöntemi bütün tansiyon hastaları için geçerli mi yoksa belirli bir grubu mu kapsıyor? Hayır, bütün tansiyon hastaları için şimdilik geçerli değil. Elimizdeki çalışmalar kontrol edemediğimiz hastalarda bunu uygulamamız gerektiğini söylüyor. Kimler bunlar? En az 3 tane ilaç içiyor, tansiyon ilacı, 3 farklı ilaç. Buna rağmen tansiyonunu düşüremiyoruz hastamızın. Ya da 4 tane ilaç içiyor, ancak onunla kontrol ediyoruz ama bütün organlarda da hasarlar başlamış. İşte bu hasta grubunda tansiyonu kontrol edemediğimiz zaman biraz önce söylediğim gibi felç geçirme, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği sorunlarını ortadan kaldırmak için yeni bir umudumuz var. 2007 yılında ilk çalışmalar başladı. Ne yapıyoruz bu cihazla? Şöyle cihazı göstereyim isterseniz. Şöyle bir cihaz. Bunu bir radyo dalgası vericisine bağlıyoruz. Şunu da aynı anjiyo yapar gibi hastanın kasığından giriyoruz. Böbrek damarına ulaşıyoruz. Böbrek damarımız yaklaşık göbek deliğimizin o bölgesindedir. Şunu Hemen göstereyim. anjiyo gibi Şöyle düşünelim. yapalım. Evet. Şu böbrek kasık damarınızdan girdik. Şu anda karın damarınızda ilerliyoruz. Şurası böbreğiniz. Sağ Evet. böbreğiniz. İlerledim. Böbreğin içine girdim. Bakın. Ta uca kadar geldim. Buraya geldikten sonra ne yapıyorum? Şu bölgede sağ sol, sağ sol, sağ solu yakarak burayı, yakma dediğim radyo frekans dalgalarıyla yakarak böbrekteki sinirleri ortadan kaldırıyorum. Neden bu sinirlere
Müdahale bunu ediyoruz. yapıyorum, müdahale ediyorum. Bu sinirlerin, dirençli hipertansiyon hastalarında bu sinirlerin ilaçlarla baskılanamadığını biliyoruz. Buradaki salınan hormonlar nedeniyle damarlar her zaman kasılı halde kalıyor ve bu nedenden de bu sinirleri yaktığımızda damar gevşemesi ve tansiyon düşmesini elde edebiliyoruz. Tabii bu çok önemli bir gelişme ama şu unutulmamalı, bunu yaptım ve Bitti. artık bitti, ilaçlarımı bırakacağım. Bu değil. İlaçlara gene devam etmemiz gerekiyor fakat artık tansiyon kontrollü hale geliyor. 14-9'un altına çekmiş oluyoruz tansiyonu. Sonuçta o çok önemli risk bölgesinden hastayı Çekmiş çekip oluyoruz. alıyorsunuz. Aynen öyle. Bu Büyük anlamda. tansiyonda 30 milimetrelik, küçük tansiyonda da 10 milimetrelik düşüşler elde ediyoruz ki bunlar oldukça büyük rakamlar. Tansiyonunuzun 17 olduğunu düşünün. 30 3 düşürdüğümüz zaman 14'e düşürmüş oluyoruz ki hedeflere bir miktar daha yaklaşıyoruz. Çok iyi. Peki avantajı ve dezavantajını konuşacak olursak bu yöntemin Yöntem nasıl bir yöntem? Doğru. Anjiyo olmak için sabah nasıl geliyorsanız bunun için de öyle geliyorsunuz. 7'de hastaneye geldiniz. 7.30'da sizi laboratuvara alıyoruz, yatırıyoruz. Bir sakinleştirici veriyoruz. Öyle ağır anestezi yok. Kasınıza da bir uyuşturucu yapıyoruz, lokal uyuşturucu. Oradan giriyoruz. Yaklaşık 45 dakika, 1 saatlik bir işlem. Neden? Hem sağ böbreği hem sol böbreği yakıyoruz. Bu işlemler yaklaşık 45 dakika, 1 saatte bittikten sonra hastamızı odasına alıyoruz. Hastamız aynı gün, hatta ertesi günde evine gidebilir. Şu ana kadar gösterilmiş bir problem var mı? Var. Tek bir vaka var. O da böbrek damarında bir darlık gelişmesi. Ama tabii orada gelişen darlığa stentle müdahale etmek mümkün. Şu anda gösterilmiş çok ciddi bir problem yok. Anjiyoda ne problemler varsa burada da o problemler var. Onun dışında ekstra bir problem yok. Ama kazançlarımız oldukça iyi. genel olarak bunu sormadan geçemeyeceğim. Tansiyonlu bir hasta, yüksek tansiyonlu diyeceğiz tabii bu noktada, onu da belirtelim. Ya da gerekli mi bilmiyorum ama hep yüksek tansiyondan bahsettiğimiz için soruyorum. Nelere dikkat etmeli hocam? Neye dikkat etmeli? Risk faktörlerini saydık. Evet. Bu risk faktörlerinden kaçmalı. Yani egzersiz yapsın. Her gün yürüsün. Yarım saat, 45 dakika, 2 durak önce insin evine, işine öyle gitsin. Tuzu sofradan kaldırsın ne olur. Hani tuzu kaldırmıyorsa da bizde nasıl vardır? Karabiber vardır, karabiberlik vardır ve tuzluk vardır. Evet. 3 delik dolana tuz konur, tek delik dolana karabiber konur. Tam tersini yapsın. Böylece dökülen tuz biraz da azalacaktır. Kiloyu versin, egzersiz yaparsa, yediğine işte dikkat ederse kilo gidecektir. Akdeniz diyetidir, başka bir diyet yoktur. Akdeniz mutfağından şaşmamalı. Bunun dışında da şeker hastalığı varsa bunu ciddi şekilde kontrol altına almalı. Ve mutlaka da dirençli hipertansiyonlu hastalar başka bir neden var mı? Biraz önce saydığım hormonlara bağlı bir tansiyon yüksekliği var mı diye bunu araştırmaları gerekir. Peki hocam, bir bandımız var. Şimdi Tabii. özellikle kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında bizim bildiğimiz kadarıyla ilk 3'te yer alıyor. Peki bu bakımdan kalp cerrahisi hayatı önem taşıyor, bunu biliyoruz. Cerrahide özellikle kalp kapakçığı konusunda yeni tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz bugün. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim. Hemen ardından da sohbete devam edeceğiz. Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik köyünde yaşayan Durkadın Uğurlu ilk hamileliği sırasında kalbinin delik olduğunu öğrendi. Doktorlar aynı rahatsızlığın yeni doğan bebekte de olduğunu tespit etti. Kalp ameliyatı olan 2 yaşındaki ilk çocukları hayatını kaybetti. Aynı rahatsızlık 13 yaşındaki İlayda, 12 yaşındaki Duran ve 6 yaşındaki İzel Uğurlu'da da teşhis edildi. Annen nerede? İlayda ve Duran'ın kalbindeki delik küçüldü. 6 yaşındaki İzel içinse operasyon kararı alındı. Kilo almasını söylediler. Kilo aldıktan sonra dediler bunu operasyonunu yapacağız dediler. Tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan aile destek bekliyor. Kapalı olabilir dediler. İstanbul'da var dediler. Bizim de oraya götürme imkanımız yok. Onun için yaptıramadık. Bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Kimse evladını kaybetmek istemez. Zor, Allah kolaylık versin diyelim. Ama soru şu tabii burada, yeni bir yöntem var mı? Var hakikaten. Nasıl bir yöntem var? Bu yöntemler, yeni yöntemler şöyle çıkıyor. Halen eldeki tedavilerle sonuç alamadığımız hastalar için bunlar üretiliyor. Bu da yeni çok güzel bir tedavi. İleri yaştaki hastalarda aort kapağını değiştirmek cerrahlar için ciddi riskli oluyor. 80 yaşın üstünde bu hastalar. Birçok farklı nedenlerden işte akciğerlerinde havalanma bozukluğu var, damarlardan ulaşmak sıkıntılı. Bu hastalarda kasıktan ya da kalbin direkt önünden girerek aort kapağını değiştirebiliyoruz. Çünkü yaşlandıkça kapak yaşa bağlı olarak kalınlaşıyor, sertleşiyor. Hatta öyle vakalara giriyoruz ki hastaneye
ölmek üzere geliyor. O sırada gerekli müdahaleler yapılıyor. Çok hızlı hazırlıyoruz hastayı, giriyoruz. Kapağı değiştirdiğimiz anda hasta hayata geri dönüyor. Ve bu işlemi hani 1 saat içinde de yapabiliyoruz. Çok dramatik. Cerrahinin artık ben buna bir şey yapamam dediği noktalarda bu yöntem şu anda insanların hizmetinde. Türkiye'de de bunu yaklaşık 2-3 yıldır uyguluyoruz. Bu çok dramatik ve hani umut veren bir gelişme. Giderek kardiyoloji cerrahi ile, tabii bu bir takım işi. Cerrahla kardiyolog mutlaka beraber çalışacak. Giderek cerrahiden bazı şeyleri de devralıyor gibi. Kardiyoloji. Kardiyoloji, evet. Yakında zaten herhalde yedek parçalarımız üretilmeye başlayacak hocam. Bu gidişte ihtiyaçta olacak gibi geliyor. Peki arkadaşlarımız süremizin bittiğini söylüyor ama son bir soru. Çünkü hayatımızın en büyük hastalığı esasında hemen hemen her kesimde var. Stres etkiliyor mu bizi hocam bu anlamda? Stres mutlaka etkiliyor ama yaşam demek stres demek. Şimdi oraya geleceğim. Yani iç içeyiz zaten. Yani yaşam demek stres demek. Diyorum ki hastalarıma tansiyonum bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor. Böyle olacak zaten. Öldüğümüz zaman mezarda tansiyon 0. Stres de yok çünkü. Hiçbir şey Yani yok. stres hayatın bir gerçeği. Fakat bunu nasıl yöneteceğimizi bilmek lazım. Hayatımızı planlamak lazım belki. Biraz da hani yavaş yaşama alışmak lazım. Ama stres kaçınılmaz. Belki de biraz gerekli. O kadar adrenaline ihtiyaç var Evet, diyorsunuz. biraz var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Keyifli teşekkür bir ediyorum. sohbetti. Bilmediğimiz birçok yeniliği de sayenizde öğrendik. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sizler gibi başarılı hocalar olacak ki bizlerin yaşam süresi hem kalitesi anlamında hem de süresi anlamında uzasın ve artsın. Sağ olun. Teşekkür ederim.